Hermann Einstein ve Pauline Einstein çifti Almanya'nın Ulm kasabasında yaşıyorlardı. 1979 tarihinde dünyanın en büyük bilim insanlarından Albert Einstein'ı kucaklarına aldılar. Einstein annesi yetenekli bir piyanist, babası ise bir elektrik şirketinin patronuydu. Einstein okula başlamadan önce konuşma zorluğu çekmekteydi. Bu yüzden ailesi onu defalarca kez doktora götürmüştü. Zamanla konuşma zorluğunu yendi. Zekası ve eleştirel tavırları sayesinde yaşıtlarının önüne geçti. Einstein ailesi eski bir Yahudi geleneğini devam ettiriyor ve yoksul öğrencileri evlerinde yemeğe davet ediyordu. O öğrencilerden biri de Max Telmut'tu. Einstein'ın çok farklı bir insan olduğunu ilk kez o anladı ve ona matematik, bilim, felsefe kitapları getirmeye başladı. Bütün kitapları tutkuyla okuyan Einstein, bilime dair ilk adımlarını o kitaplar aracılığıyla attı. Okuduğu kitapları okuldaki arkadaşlarına anlatırken yüzünde beliren ışık onun gelecekteki başarılarına bir işaretti. Einstein 19. ve 20. yüzyılda bilim dünyası adına birçok ilki imza attı ve derin izler bıraktı. 1921 yılında fotoelektrik etki üzerine yaptığı çalışma sayesinde Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldü. Günümüzde bile en çok tanınan bilim insanı hala Einstein'dır. Einstein'ın hayatı da zekası gibi çok farklıydı. Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü'ndeyken tek kadın öğrencisi olan Milena'ya aşık oldu. Milena aynı zamanda Einstein gibi eşsiz bir zekaya sahipti, fakat Milena Einstein'dan 4 yaş daha büyüktü. Ama Einstein için bunun hiçbir önemi yoktu. Çünkü hayatının kadınını bulduğunu düşünüyordu. İkilinin arasındaki bu büyük çekim her geçen gün arttı. Sürekli birlikte vakit geçiriyor, geleceklerini planlıyorlardı. Geçen zaman onları birbirine daha da bağladı. Einstein henüz evlenmeden bir kız evlat sahibi oldu, fakat Milena hamile olduğu için eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı ve 1902 yılında ailesinin yanına Sırbistan'a döndü. Einstein bir kızı olduğunu mektupla öğrendi ve kızını hiç göremedi. Einstein o yıllarda Bern Patent Ofisi'nde çalışıyordu, Milena ise kızına Lisa ismini vermişti. Lisa'nın akıbeti hiçbir zaman bilinemedi. Einstein'ın kızına ne olduğu sorusu hiçbir zaman cevap bulamadı. Bugün bile Lisa'nın akıbeti bilinmemekte. Tahminlere göre evlatlık verildi ya da bir hastalık yüzünden öldü. Einstein 1903 yılında Bern Patent Ofisi'nde çalışmaya başladığı sırada evlendi. Bu evlilikten 1904 yılında Hans Albert, 1910 yılında ise Eduard isminde 2 erkek evlat dünyaya geldi. Einstein'ın 2 oğlu Hans Albert Einstein kardeşine nazaran çok daha iyi bir hayat yaşadı. Hans Albert Einstein taşımacılık alanında mühendis oldu. Zürih'teki eğitimini tamamladıktan sonra Almanya'nın Dortmund şehrine taşındı. 1938'de Nazilerin yönetimindeki Almanya'dan kaçtı ve babası Albert Einstein gibi o da Amerika'ya yerleşti. Hidrolik mühendisliği alanında profesör unvanı kazandı. Taşımacılık konusunda birçok makale yayınladı ve 69 yaşına girdiğinde 1970 yılında kalp krizinden vefat etti. Einstein'ın ikinci oğlu Eduard Einstein ise abisi gibi şanslı değildi. Hans'ın aksine zorlu bir yaşam sürdü. Eduardo doğuştan beridir hastalıklarla uğraşıyordu. Zayıf bir bünyeye sahipti. Sürekli halsizdi. Eduardo bu durumu Einstein'ın ve ailesinin derin bir üzüntüye boğdu. Einstein yakın çevresine sürekli oğlunun hastalığının hiçbir zaman gelmeyeceğini, bu durumun da kendisini mahvettiğini söylüyordu. Her şeye rağmen ona şifa bulmak için sürekli çözümler aradı. Eduardo büyüdükçe içindeki tutkuları yavaş yavaş keşfetmeye başladı. İçinde şiire karşı bir tutku besliyordu. Piyano eğitimi alıyor ve psikolojiyle alakalı her kitabı okuyordu. Einstein küçük oğluna doğada küçük anlamına gelen ismiyle hitap etmekteydi. Eduardo tıpkı babası gibi bir bilim adamı olmak istiyordu. Bu hayalini gerçekleştirebilmek için çok çalıştı ve liseyi yüksek bir başarıyla bitirdi. Daha sonra azminden hiçbir şey kaybetmedi ve Zürih Üniversitesi'nde tıp bölümüne girdi. Zürih Üniversitesi'nde adeta babasının yaşamının bir yansımasını yaşadı. Aynı babası gibi kendinden yaşça büyük bir kadına aşık oldu. Bu arada Einstein 1912 yılında teyzesinin kızı Elsa'nın yanında yaşamaya başlamıştı. İkili daha sonra sevgili olunca Mila 1914 yılında ayrıldı ve ikili 1919'da resmen boşandı. Eduardo ilişkisinde aynı babası gibi büyük bir hüsranla sonuçlandı ve sevgilisi tarafından terk edildi. Kötüye giden hastalığı onun sosyal yaşamını kısıtlamıştı. Eduardo henüz 20 yaşındayken, yani 1930 yılında şizofreni hastalığına karşı karşıya geldi. Doktorların koyduğu teste göre o bir şizofrendi. Bu yüzden öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kaldı ve bir sanatoryuma yatırıldı. Eduardo için böyle bir hayat yaşamak çok zor olacaktı. Çünkü küçük yaştan beri iyi şartlarda yetişmişti.
Bu köklü değişimin ilk emareleri kısa süre içerisinde kendini gösterdi ve Eduardo intihar girişiminde bulundu. Durmadan ilerleyen hastalık artık öyle bir boyuta gelmişti ki Eduardo tamamen konuşamaz haldeydi. Einstein bu durumun genetik olduğunu, eşiyle ve ailesinin genlerinden kaynaklandığını iddia ediyordu. Ama durum Einstein'ın kendisini suçlamasını ve sürekli acı çekmesini engellemedi. O yıllarda nezelerin durdurulamaz yükselişi Einstein'a kaçmaktan başka bir seçenek bırakmadı. Einstein'ın amacı ailesiyle birlikte Amerika'ya göç etmekti. Fakat Eduardo her geçen gün daha da kötüleşen durumu seyahat etmesini engelliyordu. 1933 yılında Einstein'ın yeni eşi Elsa ile birlikte Amerika'ya göç etti. Bu tarihten sonra oğlunu bir daha hiçbir zaman göremedi. Amerika'ya yerleştikten sonra Eduardo'ya sürekli para yardımı yaptı, mektuplar yazdı. Eduardo'nun annesi 1948 yılına kadar oğlunun bakımını üstlendi. Oğlu için eğitim hayatına ara verdi ve hayallerine veda etti. Eduardo annesine teşekkür ettiği mektupta şunları söyledi. Annem küçük Eduardo ile ilgilenmek için kendi ideallerinden vazgeçti. Eğitime, bilime dair tüm umutlarından vazgeçti. Sırf altımı değiştirmek için. İşte gerçek insanlık bu. Bütün dünyadaki gazetelerin baş sayfasına yer alması gereken kişi. Ama bu dünyada iyi bir davranış asla ödüllendirilmedi. Kimi kaynaklara göre Eduardo kendisini terk ettiği için Einstein'a büyük bir öfke duyuyordu. O yüzden belirli bir süre Einstein ile iletişime geçmek istemedi. Einstein'ın oğlu olmanın verdiği ağırlık ona fazla gelmişti. Üzerine tıp eğitimi alırken yakalandığı şizofreni de eklenince Eduardo için hayat çekilmez bir yer olmuştu. Bu durum Einstein'ı çok kötü etkiledi ve hayatı boyunca bu taşıması zor yükle yaşamak zorunda kaldı. 1948'de Eduardo annesini kaybedince zaten sürekli kötüye giden her şey onun daha da kötüye gitmesine sebep olmuştu. Hayatının tam 30 yılını 4 duvar arasındaki bir klinikte bir gün sağlığına kavuşabilmek umuduyla geçirdi. Einstein için ise Zürich'e dönmek ölmek demekti. Bu yüzden hiçbir zaman geri dönmedi ve oğlunu göremedi. Bazı anlarda oğlunu görme dürtüsü ağır basmış olsa da bunu sürekli erteledi. Einstein 18 Nisan 1955'te yani 76 yaşındayken New Jersey'de hayatını kaybetti. Einstein'ın ölümünden 10 yıl sonra da oğlu Eduard Einstein 69 yaşındayken 1965 yılında geçirdiği bir felç yüzünden hayatını kaybetti. Sonsuzluğa doğru yol aldığında yanında kimse yoktu. Eduard'ın naaşı Zürich'teki Öngeberg mezarlığına defnedildi. Eduard'dan da geriye sadece az kişinin bildiği bu hüzünlü hikaye kaldı. Ben Berkay Atlas. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.